Yabancı dil öğrenirken kelime ezberlemekten sıkılmadın mı? Hani oturup saatlerce kelime ezberliyorsun ve karşılığında hiçbir şey elde etmiyorsun. Hepsini unutuyorsun. İşte bugün sana bir yabancı dili doğal bir şekilde sana öğretecek bir metottan bahsedeceğim. Extensive Reading. Öncelikle Extensive Reading'in ne anlama geldiğinden bahsederek videoya başlayalım. Extensive Reading'i tam olarak çeviremesek de kapsamlı okuma olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Extensive Reading, bir yabancı dil öğrenirken bolca, anlamaya dayalı ve keyif alarak okuma yöntemidir. Buradaki amacımızsa bizim gerçekten keyif almak. Hani kitabı gerçekten anlamamız lazım. Bir noktada evet anlamamız lazım ama bizim önceliğimiz burada işimizi severek yapmak. İşte bu yüzden kendimize uygun olan seviyede bir kitabı seçiyoruz. Her kelimeyi çevirmiyoruz. Bağlamdan anlam çıkartıyoruz. Ama buradaki kriterimiz metnin çoğunu anlayabiliyor olmak. Evet, Extensive Reading'i kısaca bahsettik. Bir de bunun kardeşi olan Intensive Reading'i kısaca anlatmak istiyorum. Okumayı iki parçaya ayırdığımızda Extensive ve Intensive olarak karşımıza geliyor. Extensive az önce bahsettiğim şekilde metni anlamaya yönelik, keyif almaya yönelik yapılan okuma. Diğer bir tarafta ise Intensive Reading, metni anlamaktan ziyade her bir şeyi öğrenmeye çalışmak. Adı üzerinde intensive, yani yoğun öğrenme metodu. Burada anlamadığımız her sözcüğün çevirisine bakıyoruz. Her sözcüğü sözlükte arıyoruz ve altına not düşüyoruz. Gerek gramer yapılarını öğreniyoruz ama anında, yani sürekli bir öğrenme çabasındayız. Sürekli bir şeyi düzeltme, beynimize yeni bir şeyleri öğretme çabasındayız. Ama Extensive'de böyle bir çabamız yok. İşte bu yüzden Extensive Reading yaparken metnin %85'ini, %90'ını anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bu yöntemden nasıl faydalanacağımıza, bunu nasıl uygulayacağımıza. İlk maddemiz: seviyene uygun kitaplar, kaynaklar seçmek. Burada en önemli nokta aslında bu. Yani bunu uygun seçmezsek gerisi aslında gelmiyor. Seviyenize uygun kaynak seçmelisiniz. Seviyeniz A1 de olsa, A2 de olsa, yani bir dilde iyi değilseniz, okuma yapacağınız durumda kendi seviyenize uygun hikaye kitapları bulmalısınız. Bunlar Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nin ara sıra yayınlamış olduğu okuma kitapları olabilir. Benim bildiğim Oxford'un serileri var ve oldukça güzel. Hepsi A1'den B2, C1'e kadar giden kitaplar. Stage 1, 2, 3 şeklinde yazıyor zaten başında. O kitaplardan faydalanabilirsiniz. Veya internete yazabilirsiniz. A1 English Book, işte Stories şeklinde. Ve buradan ilginizi çeken, kendi seviyenize uygun kitapları seçmelisiniz. Çok fazla bilinmeyen kelime varsa o kitabı derhal bırak ve kendi seviyene uygun bir şey seç. İkinci maddemiz: sözlük kullanımını sınırlandır. Burada intensive reading yapmıyoruz. Extensive reading yapıyoruz. Ve intensive çalışmadığımız için, yoğun bir çalışma sergilemediğimiz için her anlamadığımız sözcüğü, her anlamadığımız gramer yapısının anlamına bakmamalıyız. Belki not alabiliriz, evet. Ama o an okumamızı yarıda kesip, hadi şuna da bakayım, bunun anlamı ne? Ben metni anlamadım, işte şurada şu falan. O toplara zaten giriyorsak o kitap bize uygun değildir. Onu atın. Yani o kitabı atın, bırakın. Çünkü bizim burada okumak istediğimiz, yani okumamız gereken daha doğrusu, kitabımız kendi seviyemizde olmalı. Ki %90'ını anlayabiliyor olmamız lazım. Bize %10'luk bir kısım sürekli bir şeyler katacak ve %90'lık kısımsa bizim akıcılığımızı artıracak. İşte bu okuma yönteminin amacı da bu. Yabancı dili keyif alarak öğreneceğiz ve okuma alışkanlığı kazanacağız. Bu sayede akıcılığımız da artmış oluyor tabii ki de. Sözlük kullanımını minimuma indirelim demiştim. Tabii ki de temel seviye sözcüklere bakabiliriz. Yani o an gerçekten kilit bir sözcüktür ama temeldir. Hani kritik bir olay yoktur. Ona bakabiliriz. Ama dediğim gibi her kelimenin altına çizip işte bu şu demek, bunu anlamadım diye teker teker tüm sözcükleri bunu uyguladığımız zaman amacımızdan sapmış oluyoruz. Tabii burada bazı sözcükleri ise bağlamdan tahmin edeceğiz. Tüm anlamadığımız sözcüklere bakmadığımızı zaten söylüyorum. Temel ifadelere bakabilirdik, evet. Ancak bakmadığımız kısımdaysa o sözcüğün, o kelimenin, o kelime öbeğinin bir önceki cümlesi ve bir sonraki cümlesine bakarak o sözcüğün anlamını tahmin etmeye çalışacağız. İşte bizi tam da geliştirecek olan şey bu. Tabii yine anlayamıyorsak, yine bir yere varamıyorsak o sözcüğün anlamına da sonrasında bakabiliriz. Üçüncü maddemiz ise ilgi alanına odaklan. Evet, ilgi alanına odaklanman gerektiğini sana en başından beri söylüyorum. Ama bir de bunun yani gerçekten bu kadar önemli olduğunu söylemek için maddelere de koydum. Çünkü burada asıl önemli şey, dediğim gibi, hem anlaşılabilirlikti ama yan önemli, sanki cümledeki yan cümlecik gibi görev gören şey ise ilgi alanı. Bir şey bizim ilgimizi çekmiyorsa o kitabı tamamlayamayız. 5 sayfa okur, 10 sayfa okur, bırakırız. Hadi çok disiplinli bir birey olduğumuzu farz edelim ki
Hayatta hiç kimse bir motivasyon, bir kamçı olmadan o kadar ileriye gidemez. Elbet bırakır. 100 sayfalık bir kitapta ilgimizi çekmese bile hani ben dili öğreneceğim diye belki 20. sayfaya kadar okuyabiliriz. Ancak sonrası gelmeyecektir. Yani bunu ben çok denedim. İlgim olmayan türleri okumaya çalıştım. Sırf yabancı dilim gelişsin diye ama ne yazık ki olmadı. Gelişmedi. Aksine dilden soğuduğum bile oldu. O yüzden sakın kendi ilginizin dışında kitap okumayın. Dilden uzaklaşmanıza bile sebep olabilir. Bilim kurgu, tarih, oyun artık ne seviyorsanız o türden kitapları okuyun ve extensive reading çalışmalarınızı onlardan yapın. Ve kendi ilgi alanınızdan okuduğunuz için sizin dile karşı olan ilginizi artıracak ve bu sizin için birer motivasyon kaynağı olacaktır. Ne de olsa herkes ilgilendiği şeyi farklı bir dilde okumayı ister değil mi? Şimdi gelelim extensive reading'in faydalarına. İlk faydamız kelime hazineniz genişler. Kelimeleri bağlamda gördüğünüz için yani doğal kullanımlarında, bir kitaplarda, hikaye kitaplarında gördüğünüz için sizin kelime haznenizde o kelime sadece yalnız bir kelime olarak değil de nerede kullanıldığıyla beraber kaydolacaktır. Ve bu sizin zamanla o kelimeyi artık beyninize kazımanıza yol açacaktır. Yani bu kelimeyi unutmayacaksınız demek bu. Ki zaten kitaplarda öyle aman aman bir şey okumuyorsanız günlük dil artı biraz da edebi diller kullanılır. Yani bu demek oluyor ki orada gördüğünüz kelimeyi günlük hayatta görmeniz de mümkün. Tabii dediğim gibi öyle ekstra şeyler okumuyorsanız, felsefedir, edebiyat, derin edebiyattır. Bu kategoriler haricinde okuduğunuz romanlar günlük dille yazılmış, herkesin anlaması amacıyla tasarlanmış kitaplardır. O yüzden orada görmüş olduğunuz bir kelime, günlük hayatta da duya duya artık sizin kafanıza bir kontekstle yerleşmiş olacak. Ve böylelikle sizin kelime hazineniz günden güne genişleyecek. İkinci madde. Artık akıcı düşünebileceksin ve konuşman da iyileşecek. Peki yalnızca okuma yaparak bunu nasıl elde ettik? Yani bu nereden geldi? Aslında sen fark etmedin ama roman okurken, kitap okurken sen aslında günlük dil kalıplarını kullandın. Yani okudun, defalarca okudun. Sen neden buraya gelmedin? İşte ben buraya gelecektim ama şu oldu, bu oldu. Aslında sen bu bahaneleri, bu kelime gruplarını, aynı cümleleri binlerce kez okudun. Çünkü kitaplarda olay örgüsü var ve olay örgülerinden artık sen aynı şeyleri sürekli duydun. Bu demek oluyor ki sen günlük hayatında aynılarını kullanabilirsin. Ve sen sürekli böyle kitap okuduğun zaman, sürekli extensive reading yaptığın zaman, yani çoğunluğunu anlayabildiğin bir metni okuduğun zaman aslında birçok yeni kalıbı hem kafanda kalıcılaştırıyorsun, hem yeni kalıplar öğrenerek o %10'lu kesimde, hem yeni kalıplar öğrenerek kendi ufkunu genişletiyorsun, kelime hazneni genişletiyorsun ve zamanla bu kalıpları kullanabilme kabiliyetine erişiyorsun. Zaten çoğu bilimsel araştırma bunu ileri sürüyor. Yani düzenli şekilde okuyan bir insan daha akıcı bir şekilde konuşur. Etrafınızda da görmüşsünüzdür. Diksiyonu, konuşması güzel insanlar hep çok okumuştur. Bu kendi dilinde de böyledir, yabancı bir dilde de böyledir. İnsanlar fark etmeden bir sürü şey alıyor, bir sürü şey öğreniyor. O yüzden okuyun, okuyun, okuyun. Üçüncü madde. Okuma hızın artacak. Evet, okuma hızın artacak. Niye? Çünkü sen artık 1000 kere I dedin, 1000 kere I am dedin. Yani bunları hep kitapta gördün. Artık onu görünce beynin otomatik olarak böyle tamamlayacak. Sanki Türkçe bir kitap okuyormuş gibi, sanki ana dilinde bir kitap okuyormuş gibi. Aynı ifadeyi binlerce kez gördüğün için sen onu su gibi okuyup geçeceksin zaten. Çünkü artık dilin yapısına alıştın. O sözcükleri görmeye alıştın. Her gün örnek veriyorum yarım saat okuma yapıyorsun ve artık 10 günün sonunda 300 dakikalık bir okuma. Her satırda bir kere bile bir özne görsen artık o gördüğün özneyi okumadan böyle geçeceksin, anlayacaksın. Ve bu da senin okuma hızındaki artışa sebep olacak. Ve bu zamanla senin aslında ana dilini de yansıyacak. Artık ana dilinde de daha hızlı konuşacak, daha hızlı okuyacaksın. Çünkü sadece yabancı dilin gelişmiyor, aynı zamanda beynin de gelişiyor. Dördüncü maddem ise grameri oturup ezberlemezsin. Yani birçoğumuzun yaptığı gibi, benim de zaman zaman yaptığım hatalardan birisidir kendisi. Oturup gramer ezberlemek. Grameri ezberlemeden edinirsin. Evet, edinirsin diyorum çünkü farkında olmadan hangi zamanı anlatırken hangi tensin kullanıldığını göreceksin. Ve bu senin beynine yerleştirilecek. Dediğim gibi 10 gün boyunca yarım saat kitap okuduğunda 300 dakika kitap okumuş olacaksın. Ve dikkat edersen bu 300 dakikada bir sürü tens göreceksin. Bir sürü zaman göreceksin. Geçmişi kullanırken örnek veriyorum past perfect. Dün akşam şunu yapıyordum derken past continuous. Yani sen bunları zaten göreceksin. Ve zamanla bunlara alışacaksın. Artık senin için gelecek zaman kullanılırken sen gidip de geçmiş koymayacaksın. Yani tensleri karıştırma gibi bir durumun olmayacak. Ya da oturup acaba gelecek zaman neydi diye düşünmeyeceksin. Önündeki bir eylemden bahsederken I am going to,
artı fiil şeklinde kullanacaksın. Ya da I will plus verb şeklinde kullanacaksın. Bu senin içinden gelecek. Çünkü sen uzun zamandır buna maruz kalıyorsun ve artık hangi tensini ne zaman kullanılacağını biliyor olacaksın. Ayrıca daha önce gramer nasıl çalışılır adlı bir video yapmıştım. İzlemek isteyenler kanalda videoyu bulabilir. Orada birkaç farklı taktikten bahsettim. Onu da böyle söylemiş olayım. Şimdi gelelim kendi önerilerime, kendi deneyimlerime. Hani videonun ortasında demiştim ya, ben ilgim olmayan kitabı alıp okumaya çalıştım. Sırf yabancı dil diye. İşte o dil aslında İtalyancaydı. Benim gerçekten severek başladığım, çok aşık olduğum bir dildi. Peki neden ilerlemedi? Yani evet, B1 seviyesine kadar geldim. Sonrasında kendi isteğimle bıraktım. Ama benim arada birazcık şevkimi kıran bir olay vardı. Sırf İtalyanca diye sevmediğim bir kitap okumaya başlamıştım. Ama yani anlamıyordum. Tamam, Türkçe çevirisi vardı. Bakışımlı bir kitaptı. Yani iki tarafta hem İtalyanca hem Türkçesi yazıyordu. Ancak ben o tarz hikaye okumayı sevmiyordum. Sırf okumak için okumaya çalıştım ve kitabı yarısına bıraktım zaten. Geri kalan 7-8 kitabı da okumadım. Onlar set halindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 9 veya 10 kitaptı. Hani beni çok fazla sarmadı ve ben de böylelikle dilden ufak da olsa soğumuştum. Kendi ilgi alanım benim yabancı dil ama yabancı dil üzerine okuma yapabilmem için de belirli bir seviyeye ihtiyacım var. Ben bu kitap okuma çalışmasını A2 civarında yapmaya çalıştım ve dediğim gibi çok başarılı olamadım çünkü ilgimi gerçekten çekmiyordu. Yani keşke onu yapmasaydım, keşke gerçekten ilgimi çeken bir şeyi zorlasaydım, daha çok çalışsaydım diyorum. Ama hiç sorun yok. İtalya'ya gittiğimde konuşabildim, derdimi anlattım, insanlarla tanıştım, sohbet ettim. Yani bir problem olmadı. Hala daha seviyem iyi. Hani o yüzden tavsiyem gerçekten ilginizin en çok olduğu alanda kitap okumanız. Dediğim gibi bu sizi dilden soğumaya kadar götürebiliyor. O yüzden bunun yaşanmasını kimse istemez diye düşünüyorum. Bir de alıp kitap okumak yerine lingua.com sitesine girip oradan seviyenize uygun şekilde metinleri seçebilirsiniz. Tüm kitap olmak zorunda değil, metin de olabilir. Ki siteye girdiğinizde göreceksiniz ki tüm metinler kategorize ve seviyelendirilmiş halde. İşte A2 diyor, altında 5 tane metin var. B1, B2, C1 neyse. Hepsinden var. Yani bir kitap okumayı çok sevmiyorum, ben uzun şeylere katlanamıyorum diyorsanız lingua.com sitesine girip oradaki metinlerden dilediğinizi okumaya başlayabilirsiniz. Bu arada benim en çok kullandığım sitelerden birisidir kendisi ki çoğu videomda da söylüyorum fark ettiyseniz. Gerçekten bütün dillerde işe yarayan, bütün dillerde hem diktasyon yani yazım çalışmaları hem speaking, listening, grammar hepsinden var yani. Tüm çalışmaları ben çoğunu oradan yaptım. Hatta Premium Membership'ini de satın almıştım. Galiba yıllık 100 lira falandı. Ucuz da. O yüzden yani benim çoğu yabancı dil becerimi geliştirmeme sebep olan sitedir kendisi. Size de tavsiye ediyorum. Premium versiyonunu almak zorunda değilsiniz tabii ki. O yalnızca bir deneyimdi benim için. Daha fazla kaynağa erişimim olsun diye. Ancak free versiyonunda da yüzlerce kaynak var. Girip bir bakın isterseniz. Eminim ki sizler için de çok faydalı olacaktır. Bu arada video sponsorlu bir video değil. Gerçekten tek amacım size faydalı bir site, faydalı kaynaklar sunabilmek. O yüzden bunu da böyle söylemek istedim. Çok kısa genel bir kitap önerileri yapmak gerekirse dediğim gibi başlangıç seviyesi için Oxford'un yayınladığı kitaplar olabilir. Serileri var. A1'den C1'e artık stage zaten seviye. Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki seviyeniz ortaysa, B1, B2 dolaylarındaysanız artık biraz daha haber okumaya gelebilirsiniz. Tabii ki de hepsini anlayacak değilsiniz ama zaten buradaki amacımız bizim her şeyi %100 anlamak değil. %80, %90 civarında bir anlaşılabilirlik bizim için gayet yeterli. O yüzden B1, B2 seviyelerindeyseniz gazete okumaya, haber sitelerinde gezinmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca haber sitelerinin şöyle bir avantajı var. Günlük olan olayların zaten gazeteler günlük olduğu için, haber siteleri günlük hatta kimse saatlik olduğu için günlük olayların aslında bütün her şeyini görebiliyorsunuz. Bir günde kullanılan fiiller, bir günde ne oluyor, ne ediyor, işte bugün ne olmuş, 2 ay önce ne olmuştu, burada işte ona alıntı yapılıyor falan derken aslında fark etmeden çoğu tensi yalnızca bir gazete sayfasında, bir haber sayfasında görüyorsunuz. Veya o gün içinde olan şeyleri anlatırken kullanılan isimleri, sıfatları, fiilleri hepsini bir sayfa içinde görüyorsunuz. Gazetenin, haber sitelerinin avantajı burada. Sizi B1'den B2'ye, B2'den C1'e çok hızlı şekilde ilerlemenize yardımcı olacaktır. İleri seviyeyseniz yani seviyeniz B2 üstü, C1 dolaylarındaysa artık Türkçe'de okumayı sevdiğiniz bir romanın direkt İngilizcesini okuyabilirsiniz. Ya da dizisini, filmini beğendiğiniz bir yapıtın direkt orijinal versiyonunu, kitabını okuyabilirsiniz. Çoğunlukla birbirlerinden uyarlanıyorlar zaten. Örnek vermek gerekirse Harry Potter serisinin kitabını okuduğunuzda aslında çok fazla şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Çünkü içinde kullanılan sözcükler öyle basit bildiğimiz günlük hayat şeyleri değil. O kadar da değil.
bildiğiniz bir roman. O yüzden ileri seviyeyseniz romanlar okuyabilirsiniz. Ve burada neye dikkat ediyoruz? Sırf ben A dedim diye, Harry Potter dedim diye gidip onu okumuyorsunuz asla. Sizin ilginizi ne çekiyorsa, ne seviyorsanız onu okuyorsunuz. En önemli şey bu. Çünkü zaten C1'e gelmişsiniz. Artık ilginizi ne çekiyorsa, ne yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız, onu okuyacaksınız. Evet, video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir ve beğen butonuna basabilirsiniz. Videolarla ilgili şikayetleriniz veya önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.